Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gizli burslu bir çanta yapacağız. Çantamızın modeli ünlü bir markaya ait ve eminim ki birçoğunuz bu modelde karşılaşmışsınızdır. Bir de benden dinleyeceksiniz bu videomuzda. Çantam için dikdörtgen taban kullandım. Tabanımı 40 ilmek üzerinden başlayarak çalıştım. Ve burs olarak da 25 santimlik burs kullanacağız. Şöyle ölçü olarak da verecek olursam gördüğünüz gibi 25 santim. Tabanımızın ölçüsünü de verelim. Tabanımda 30 santim. Ortadaki başlangıç yerim tam buradan başlıyorum. Buraya kadar 20,5-21 arası santimimiz var. En olarak da şöyle çantamın bakın şurası şöyle sınır çizgi çalıştığım için tam buradan ölçeceğim. Kağıt biraz sert olduğu için bu modeli genellikle rafya ile örülmüş görüyoruz ama kağıt iple de neden olmasın. Bakın 10,5 santimde eni var. Şimdi önce tabanın başlangıcını nasıl ilerlettiğimizi göstereceğim. Daha sonra model yapımını ve bursumuzu monte ederek çantamızı tamamlayacağız. İlk olarak çanta tabanımızı başlayarak çantamı örerken 3,5 mm tığ kullandım ve kağıt ip kullandım dediğim gibi. Şimdi tabanımızı başlarken 40 ilmek başlıyoruz ama ben burada minik bir parça yapacağım için küçük bir parçayla anlatacağım ve makrome ipi kullanacağım. Şöyle küçük bir kuyruk bırakıyorum, 10 tane ilmek alacak sayıda olsun diye. Böyle kıvırdım. Tığımın üzerine kuyruktan bir ilmek daha doluyorum ve ikisini beraber topladım. Yine tığımın üzerine dolama yaptım, ilmeğimi topladım, doladım, ilmeğimi topladım. Yani şuradaki kuyruğu kaç ilmek alacaksınız ona göre biraz daha uzun bırakacaksınız. Ben 10 tane alacağım için böyle ufak bıraktım. 2 4 5 6 7 8 9 10. Normalde bu teknikle bağcık yapabilirsiniz ya da ördüğünüz çantanızın ipini 2-3 kat yaparak yine aynı şekilde örerek kalın bir şekilde çanta sapı elde edebilirsiniz ve tığ işi başlangıçlarında kullanabileceğiniz mükemmel bir teknik. Normalde başlangıcımı burada zincirle yapmış olsaydım şu ortada büyük büyük delikler oluşacaktı ama bu yöntemle gördüğünüz gibi gayet düzgün bir başlangıç elde etmiş oluyoruz. Şimdi burada 10 tane ilmeğimi aldım. Çantamız için 40 tane demiştik. Burada bir zincir çekiyorum ve ilk zincirin şöyle içerisine bakın, buradan da saç örgüsü görünümü var. Diğer taraftan da yine saç örgüsü görünümü var. Her iki taraftan da görüntü aynı. Şu ipi de arada yürüterek temizleyebiliriz. Burada bir aynı noktaya 2 ve aynı noktaya 3. Yani ilk sık iğnemin içerisine 3 defa battım. Burası
köşe olacak. Şimdi diğer sık iğnelere bir bir batıyorum. Şu ipi aradan çekeceğim net görünsün diye. Bu bir. Bakın batıyorum. 2 battım. 3 4 5 6 7 ve 8. 10 tane ilmek başlamıştık. Birincisine 3 defa battık. 8 tane tekli yaptık ve sonuncuya da yine 3 defa batıyoruz. 1 2 ve 3. Burası da yine köşemiz olacak, dönüş kısmımız. Devam ediyorum. Karşılıklı şu noktalara batacağız şimdi yine. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Gördüğünüz gibi ilk sıramızı tamamladık. Başlangıç yerine geldik. Burada başlangıçta aynı yere 3 tane batmıştık. 1 2 3. İlkinin tepesine batıyorum. İlmeğimi arkadan buradan geçirdim. Sıkılaştırdım. Burası ilk ilmeğimde. Bir zincir çekiyorum ve bu ilk ilmeğime 3 defa batacağım yine. 1 ikinci defa batıyorum ve ikinciyi biraz şöyle uzatıyorum, köşelere denk geleceği için biraz düzgün olsun diye uzattım. 2 ve üçüncüyü bakın normal uzatmadan 3. Şimdi arada bir tane tek batıyorum ve üçüncü olan ilmeğe yine bir, aynı yere ikinciyi battım ve ilmeğimi biraz uzun tuttum ve üçüncüyü de aynı yere battım, köşeyi yapmış oldum. Burada 8 sık iğnemi yine yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sık iğnemizden sonra yine köşede 3 tane aynı yere batmıştık. Birincisi köşe olacak. 1 aynı yere ikinci defa batıyorum ve sık iğnemin boyunu uzatıyorum. 2 aynı yere 3. Sıradaki sık iğneye tek battım. Bir sonraki sık iğneye yine 3 tane. 1 ikincinin boyunu uzattım. 3. Yine aradaki sık iğnelere bir bir batarak 8 tane sık iğnemi tamamlıyorum. Sık iğnelerimi tamamladım. Sıramız, ikinci sıramız da tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklini vermeye başladık. Burada sıranın başında üçlü batmıştık. Üçlü battığımız ilk ilmeğe batıyorum tepesine. İlmeğimi geçirdim. Sıkılaştırdım. Bir zincir çektim.
Ve burada hemen dibine batmayacağım. Hep artırmayla başlayacağız. Yani köşeyle başlıyoruz. Sıradaki sık iğneye bir battım. İkinciyi biraz uzatarak yaptım. Ve üçüncüyü battım. Arada 1, 2, 3 tane teker teker battım. Dördüncü de yine 1, 2, 3. Şimdi diğer tarafa doğru gidiyorum. Bu arada burada 8 olan sık iğnemiz 10 oldu. Üçüncü sıramı da tamamladım. Bu şekilde diğer sıraya geçiyoruz. Videomun köşesine, alta ya da üstte herhangi bir yere zaten küçük bir şablon bırakacağım nasıl artırma yaptığıma dair. Burada üçlü battığımız ilmeklerin ortasındaki ilmeğe üçlü batıyoruz bir sonraki sırada. Ve hep ortaya battığımız zaman kenarındaki bir olanlar hem bu kısa kısmı hem uzun kısmı artırıyor. Hep sayımız önce 1'di, sonra 3, sonra 5, sonra 7, 9, 11 o şekilde. Artma işlemleri hep tek sayı olarak ilerleyecek kısa kenarlarda. Uzun kenarlarda başladığınız sayıya göre değişir tabii ki bu. Şimdi çantamın tabanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra normal sık iğne yaptım. 10. sırada çakma sık iğne yaptım ve yine artırma işlemine devam ettim. Zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. üçlü battığımız yerdeyiz. Yani ortadaki köşe noktaya batacağım şimdi. Dolamamı yaptım. Buraya 3 defa batıyorum. 1, 2, 3. Şimdi araya batıyoruz. Birer birer. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bir yaptığımız trabzanımız, çakma sık iğnemiz var daha doğrusu. Şimdi sırada batacağımız yere 3 tane. 1, 2, 3. Bu sıramızın tek farkı artırmaya devam ediyoruz ama sık iğne değil de çakma sık iğne yapıyoruz. Sıramı tamamladım. Son sık iğne sıramı, pardon, çakma sık iğne sıramı şurada. Şimdi çantamızın tabanındaki şu çizgiyi, yani dönüş oluşturacağız. Burada sık iğne yapıyoruz ama şöyle çakma sık iğne de bakın burada saç örgüsü görünüyor, hem de arka tarafta görünüyor. Biz burada ortasından batacağız. Şuradaki tek kat önde kalacak. Şöyle batıyorum. Aynı yere batarak sık iğne ile devam ediyorum. Bakın ortadan batıyorum. Şöyle battığımız zaman bu şekilde görünecek arka taraftan. Bakın bu çizgi bizim dönüş noktamız olacak. Ve bu sırada artık artırma yapmadan tabanımızdan örgümüzün kıvrılmasını sağlıyoruz. Düz şöyle ördükçe kıvrılıyor. Bu sırayı da tamamladıktan sonra şimdi modelimizin yapımına geçeceğiz.
Şöyle. Oldukça basit ama gösterişli bir model. Orijinalinde rafya ipi kullanılmış. Ben kağıt iple ördüm. Şu anda da makrome ipiyle gösteriyorum. Siz de hangi ipi tercih ederseniz bütçenize göre de tercih edebilirsiniz. 3 zincir çektim. Burada birleşimi yaptım. 3 zincir çektim ve bir önceki noktaya batıyorum. İlmek aldım. Doladım. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İlmek aldım, doladım. Şurada ipimin katını düzelteceğim. Ve 2 defa topladıktan sonra bitiriyoruz. Dolamamı yaptım. Şuradan zincirimizi çıkarmıştık. 1 2. Bakın buraya batıyorum. Burası zincirimizin, daha doğrusu trabzanımızın olduğu yer. Bu noktayı net anlayalım diye şu an bir tane ilmeği aldıktan sonra işaretleyicimi takıyorum. Şimdi burada bu kısımda sanki boş, atlamışız gibi görünüyor çünkü modeli yaparken. Bir ikili trabzanımı çalıştım, doladım. Atladığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek aldım. Tekrar dolamamı yaptım. Aynı yerden yine ilmek aldım ve hepsini beraber topladım. Dolamamı yapıyorum. Bakın burası trabzanımın oluşturduğumuz noktaydı. Burayı saymadan 1 2 ikili trabzanımı yaptım. Atladığımız sık iğnenin tepesine batıyorum. 1 2 dolamamı yaptım. Şu nokta trabzanımızın noktası. Bir şöyle boş olarak düşünün. Boş olan bir ve ikinciye batıyorum. Bir öncekine geçtim. Doladım. Yine doladım. Ve gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Son kez tekrar edelim. Dolamamı yaptım. 1 2 ikinciye batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Doladım ve bir önceki sık iğneye batıyorum. Tamamladım. Bu şekilde yaparak sıra sonu tamamlayarak geldim. Burada modelimizin püf noktası, ilk sıramızı böyle dıştan normal, yani taban ördüğümüz döngüde örüyoruz. İkinci sıramıza geçerken örgümüzü çeviriyoruz. Yani örgümüzün iç tarafı bize bakacak. Şöyle bakın, birleştirme yerini göstereceğim buradan. İki fıstığın arasındaki boşluğa bakın. Fıstığımızın hizasında batım noktası var. Yani şöyle, iki fıstığın arasındaki boşluk, üzerinde de boşluk var. Bu boşluk atlama boşluğumuz ve şurası da batarak trabzan yapma boşluğumuz. Buraya battım. İlmeğimi çektim. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine dolamamı yaptım. Burada bir önceki batım yerimiz, yani iki fıstığın arasındaki, bakın şuradan atlamak için sayıyoruz. Bir alttaki boşluğa. 1
2 dolamamı yaptım. Yine şu fıstığımız yan duruyor. Üzerindeki batım noktasına batıyorum. Trabzanımı yaptım. Doladım. Ve iki fıstık arasındaki boşluğa batarak fıstığımı yaptım. Doladım. Tekrar bakın şu fıstığın üzerindeki batım yerine battık. Şu boşluğu atlıyoruz. Yine bir sonraki fıstığı yan düşünün. Üzerindeki batım noktasına batıyoruz. İkili trabzan ve atladığımız boşluğun şu aradaki ipi düşünürsek alttaki boşluğa batarak fıstığımızı yaptık. Yine ilk boşluğa değil altındaki boşluğa batıyoruz. İkinci sıramızda bu şekilde ikinci sıramı tamamladım. En son modelimizden sonra bakın iki model arasında herhangi bir boşluk yok. Yani burada modelimiz bitti. Arası böyle ayrık görünse de şimdi birleştirdiğimizde düzgün olacak. Şimdi modelimizin püf noktası neydi? Ördüğümüz yönün tersine çeviriyorduk diğer sıraya geçerken. Burada yaptığımız fıstığımızın üzerindeki bakın şöyle atladığımız nokta burası. Şu noktaya batıyoruz fıstık yaparken. Yani atladıktan sonraki batacağımız yer burası. İlmeğimi buradan geçiriyorum. 1 2 3 tığım üzerine dolamamı yapıyorum ve bir önceki noktada atladığımız boşluğun en altına batarak yine modelimi yaptım. Doladım. Fıstığımız yan ve üzerindeki noktaya batıyoruz. İkili trabzan, doladım. Batacağımız yer, fıstık yapacağımız yer iki fıstığın arasındaki boşluk. Yani şu üsttekini saymasak da rahat batacağımız yeri görebiliriz. Fıstığımızın üzerindeki noktaya batıyoruz. İkili trabzanı yaptık, doladık ve iki fıstık arasındaki boşluk üstten birinci boşluk ve ikinci boşluk. Fıstıklarımızı yapıyoruz ve sıramızı bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar bir önden bir arkadan örerek devam ediyoruz. Şimdi burada kaç sıra ördüğümü sayacağım. Bak, buradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıra ördükten sonra buradaki boşluk için yine beraber devam edeceğiz. Benim çantam oldukça büyük bir çanta olacak. Yapmışken büyük bir şey olsun istedim. Bu çanta büyük, bursu küçük olmadı mı derseniz 30 santimlik burs denedim ama hoş durmadı. O yüzden tekrar 25 santimliğe geçtim. Bakın modelimin ölçüsü de tabandan itibaren 18 santim. Şöyle enini de kenardan diğer kenara kadar ölçüyorum. Hemen hemen 45 santim diyebiliriz. Şimdi ben burada bir iki sıra daha model yapacağım.
ve şuradaki eksiltme yöntemi. Örnek parçamı gördüğünüz gibi biraz ilerlettim. Şuradaki dönüşleri nasıl yaptığımı anlatacağım. Burada çantamı şöyle tabandan da ikiye katlıyorum ve kenarlardan tam orta noktasını işaretliyorum. Bu şekilde. Şimdi kaç model var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane model var. Ortada diyelim 11, 3 tane bırakırsak 8, 8, 2, 4 buradan, 2, 4 buradan. Şunu saymayacağız sanırsam. 4 burası, görünen 4 de burası, 3 tane de şu ortadaki boşlukta bıraktığımızı düşünün. Burası tam denk geldi. Bakın normalde burada denk gelmediğinde ben tam bırakacağım kısma kadar ilmek kaydırarak geliyorum ya da ipinizi de kırabilirsiniz. Şöyle öncelikle birleştirmemi yapıyorum. 1, 2, 3. Şöyle bakacağım doğru noktada mıyız? 1, 2, 3. Şuradan 1, 2, 3, 4. Evet bakın tam buradan zincir çektim. Şuraya da modelimi yapacağım. Birleştirirken aynı yöne doğru örmeyeceğiz. Pardon şimdi. Şöyle buradan birleştirdiğim zaman içten öreceğim. İçten öreceğim için de şu aradaki kısımdan ilmeklerimi kaydırıyorum. İsterseniz burada sık iğne de çalışabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi 2 sıra sık iğnemiz var. Şöyle kaydırıyorum, bakıyorum tam gelmiş miyiz? 1, 2, 3, 4. Şu noktaya geleceğim. Bir tane daha kaydıracağım. Şöyle. Tam burada 4 tane bırakacağımız için evet buradan dördüncünün tepesine geleceğiz. Şimdi bir an arka ön yapınca bir, iki, üç. Burada 3 tane zincirimi çektim. Şöyle bir daha net göstereyim. Bakın 2, dördüncünün tam tepesindeyim. Burada da 2, 4 tane model kalacak ve ortadaki boşlukta da 3 tane modelimiz kalacak. Burada ilk başta saydığım zaman da şu kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gibi. Yani 15-16 tane sığmış. İlk ayrım yaptığımız yerde, diğer tarafta da aynı şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Bakın 16. da tam büktüğümüz yerde. Birbirine eşit bir şekilde ayırmış olduk. Ve ortada bıraktığımız model sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tek sayı bırakıyoruz. Yani böldüğümüz zaman eşit olsun diye. Şimdi burada dördüncünün tepesinden 3 zincirimi çektim. Dolamamı yapıyorum. Hemen geriye dönük fıstık yapmayacağım burada. Dönüş eksiltme olduğu için. Şuradaki boşluğumuzu atlıyoruz. Bir sonrakine batıyorum. Yine modelimi uygulamaya devam ediyorum. 2 ve döndüm. Geriden fıstığımı çalışıyorum. Bu aradaki mesafe kısa olduğu için kesmeden devam ediyorum. Herhangi bir yere atlamadan sizler de görün diye. Bunu da yapacağım ve çevirip bir tane bakacağım. Şöyle yaptığımız zaman 4 baştan 4 modelimizi baz almıştık. Burada da 4 model yaptık. Ve 1 2 3 bir tane daha yapacağız. Zaten gördüğünüz gibi hizasına bir tane daha yaptığımızda eşit sayıya gelecek. Tığımın üstünde dolamamı yapıyorum. Doladım. Yine geriye dönük fıstığımı çalıştım. Doladım. Ve burada şurada atladığımız boşluğa batıyorum. İkisini beraber çektim. Daha sonra buradakileri beraber topluyorum. 1 2 3 zincir çekerek döndüm. Şuradaki çıkış kısmının düzgün olması için bu şekilde çalışıyorum. Bu sırayı bir kez daha tekrar edeceğim ve dönüşü göstereceğim yine. 3 zincirle yukarı çıktık. Şu atlayacağımız nokta, fıstığın üzerindeki noktaya batıyorum. Trabzanımı yaptım. Şimdi fıstığımı yapıyorum. Bir model yaptık. İkinci, üçüncü modelimizi yaptık. Burada model sayımız gittikçe azalacak. Kenarlarda eksiltme yaptığımız için. 4 oldu. 5, 6 oldu. 2, 4, 6. Bakın sıra sonuna geldim. Son modeli yaparken ikili trabzanımı normal çalışıyorum. Modelimizde yaptığımız gibi doladım. Geriye dönük batarak fıstığımı da çalıştım. Fıstığımın ilmeklerini toplamadan dolamamı yapıyorum. Şuradaki gördüğünüz boşluğa batarak
ilmek aldım. İkili, daha sonra da bütün ilmekleri beraber topluyorum. 1 2 3 zincir yaparak geri döndüm. Şöyle düzelttiğimiz zaman da bakın verev bir şekilde ve düzgün bir şekilde nasıl çıktığımızı görebiliyorsunuz. Bir kez daha tekrar edelim. Bir önceki sırada 6 tane model yapmıştık. Şimdi bu sırada 5 tane modelimiz olacak. Çünkü bir eksiltmemiz oluyordu. Daha doğrusu verev kesişlerden dolayı kendiliğinden eksiliyor modelimiz. Burada 2 4 5 2 4 6 7 idi bir sıra önce. Şimdi 5 oldu ve 6. modelimizle bitireceğiz. Son model. Yine fıstığın tepesine batıyorum önce. Trabzanımı çalıştım. Daha sonra geriye dönüş yaparak fıstığımı çalıştım. Fıstığımı toplamadan sıra sonunda dolama yapıyorum. Şuradaki zincirin boşluğuna battım. İlmeği ikili topladım. Daha sonra hepsini beraber topladım. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. Yine burada da gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde dönüşümüzü yapmış oluyoruz. Burada daha sonra 2 sıra önce arka taraftan sık iğne, daha sonra ön taraftan. Yani son sık iğne sıramızı ön taraftan yapalım, böyle düzgün görünsün. Sık iğnemizi yaparak tamamlıyoruz. Kursumuzu yine aynı kağıt ipimle tığlayarak sardım. Bunu nasıl yaptım? Bunu da bir başka makrome ipiyle göstereceğim hemen. İpimin ucunu bulduğum vakit. Herhangi bir takıldığınız yer olursa diğer videolarımda da burada da yorumlarda belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırım. Hemen dönemezsem kusura bakmayın. Bazen gözden kaçırabiliyorum ama vaktim olduğu ilk fırsatta cevabınızı vereceğimden hiç şüpheniz olmasın. Burada şöyle tığıma bir ilmeğimi attım. Böyle yapıyorum. Bakın ipim şöyle. Benim sarma şeklim bu şekilde. Sizin daha kolay bilginiz varsa öyle de yapabilirsiniz. İpimi getirdim. Tığımın altından geçiriyorum. Üstünden doladım. Tekrar ipi arka tarafa doğru geçirdim. Ve sardım. Bu şekilde şuradaki sarımlar çok düzgün oluyor. Çapraz üst üste binen sarım olmuyor. Ve daha kolay olduğunu düşünüyorum. Tığ ile ilmek almak arada demir olunca zor oluyor. İlmeğimizi aldık. Tekrar ipimi alttan çekiyorum. Tığımın altından geçiriyorum. Tekrar arkaya doğru çevirdim ve tığıma geçirdim. İpimi şöyle alttan çektim. Tığımın altından geçirdim. Sonra üstünden geçirdim. Tekrar arkadan tığımın üzerine doladım. Oldukça basit. Ve buradan sıkarak yapın. Gevşek olmasın. İpi alttan geçiriyorum. Tığımın şöyle üzerinden sarmıyorum. Böyle sardığınız zaman bakın ilmek kıvrılıyor o zaman. O yüzden tığın altından geçiriyorum, üstünden tekrar arka tarafa doğru çektim
Tığımın gagasına ilmeğimi verdim ve çektim. Son kez yapalım. İpimi alttan aldım. Tığımın altından geçtim, üstünden geçtim, daha sonra sararak ve arkadan ilmeğimi tığıma veriyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet düzgün ve sıkılayarak yaptığınızda sıkı sıkı bir sarım elde ediyorsunuz. Çantamın bursunu takarak çantamı tamamladım. Bursumu nasıl monte ettim? Normalde bursun açtığımız zaman çevresinden daha genişti çantamın. Geniş ördüğüm için bakın, bir burada bir burada, her iki taraf, hem burada hem burada minik birer pile yaptım çantamın içi kenarlarından. Ondan sonra bursuma yerleştirdim. Bu pileleri de şuradaki açıklığı göz önüne alarak bursun içerisine tam oturacağı şekilde, şöyle gösterecek olursam, bu ördüğümüz parça olarak düşünün. Çantamızın parçası olarak. Burada her iki kenarını da işaretliyoruz elimizle. Şuradan minik bir pile yaptım. Bu aynı pileyi karşı taraftan da yapıyoruz. Bakın burada da hemen karşılıklı denk gelecek. Buradan da bir iğne tutturalım. Çok aman aman bir pile değil ama küçük bir pile yapmış olduk. Hafif ağız kısmını daraltmış oluyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar katlıyorum aynı yerden. Karşı taraftan da inanın sayarak yapmadım. Tamamen göz kararı birbirine eşit yapmaya çalıştım. Burada yine katladım. Bir iğne de buraya takıyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman zaten şuradaki genişliği görüyorsunuz, bakın. Şöyle elimizle kaydırdığımızda pilenin miktarı kendiliğinden katlandı burada. Bu elimdeki küçük parçayı ördüğümüz çantamızı gövdesi olarak düşündüğünüzde bu şekilde 4 yerde pile yaptım. Şöyle açtığımız zaman, bursumuzu da açtığımız zaman şu çevresi buraya tamamen oturdu. Yani tam bursumuza göre ayarlamış olduk bu şekilde. Yani eğer bir darlık ya da bolluk varsa şuradaki pilelerinizi minik minik büyütebilir ya da küçültebilirsiniz de. Bu şekilde yaptıktan sonra bursuma gördüğünüz gibi dikerek birleştirdim. Benim bu kısım biraz geniş oldu. Çok rahat bir şekilde tutabilirsiniz. Zaten çantamın boyutu da bayağı bir büyük oldu. Geniş, kullanışlı bir çanta oldu. Çantamın kulpunu da yine modelime uyarlayarak yaptım. Buradaki birit yapımını da, sapımızın yapımını da şimdi videomun devamında göstereceğim. Burada atladığım tek nokta, şuradaki eksiltmeleri de göstermiştim. Şu kısmı beraber yapmadık. Burada da şuradan başlıyorsunuz, arkadan sık iğne yaparak geliyorsunuz. Tekrar buradan döndüğünüz zaman önden sık iğne yaparak bitiriyorsunuz. Yani 2 sıra ve önden yaptığınız sıra üstte kalırsa, yani ön tarafta kalırsa daha güzel durduğunu göreceksiniz. Sık iğne olduğu için bu kısmı göstermedim. Ve çantam oldukça
Dediğim gibi kullanışlı, geniş bir çanta oldu. Kenar duruş da bu şekilde. Ben bu gizli boşlu çantalarda böyle direkt dümdüz çıkan çantaları çok sevemediğim için kendimce biraz geniş yapıyorum. Farklı form veriyorum. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Şimdi beraber çantamızın sapını yapacağım. Sap olarak da yine aynı modeli uygulayarak bir omuz askısı yaptım. Ve başlangıç kısmımız sanırım burası. Dört ya da 5 tane zincir çekelim. İlk zincire batıyorum, kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Dolamamı yaptım. 1, 2 seferde ikili trabzan. Yani çantamızın kulpunu aparat üzerine değil de zincir üzerine halka yaparak başlamış oluyoruz. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Burada ilk batacağımız yere battım, ilmeğimi aldım. Bir sık iğne, bir zincir. Bu bir trabzan görünümü verecek bize. Bir trabzan yaptım. Daha doğrusu pardon. Şimdi bu birinci kısmı atlıyorum. İkinciye batarak bir trabzan yapıyorum. Ve atladığım trabzanın tepesine dönerek fıstığımı çalıştım. Burada kenardaki zincirimin içerisine batıyorum. İkili trabzan çalıştım. Dönüyorum. Bakın ilk fıstığımızı oluşturduk yan. Burada bir zincir daha çektim. Yukarıya çıktım. Tığımın üzerine dolamamı yaptım. Bu zincir size az gelirse 3 zincir de çekebilirsiniz. Bakın ilk boşluğa değil ikinci boşluğa, yani fıstığımızın üzerine denk gelen boşluğa batıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Dolamamı yaptım. Ve ilk atladığım boşluğun altındaki boşluğa, yani fıstığımızla zincirimizin arasındaki boşluğa batıyorum. Fıstığımı yapıyorum. Zaten çantamızı ördüysek modelimizi biliyoruz. Şimdi sıradaki kenardaki trabzanımın tepesine batıyorum. İkili trabzan çalıştım. 1 2 zincir çekerek döndüm. Şurada da söylemiştim, 2 zincir size azsa 3 çekin. Burada birinci batacağım yere atlıyorum, ikinciye, yani fıstığımın üzerine denk gelen noktaya batıyorum. İkili trabzan doladım ve ilk atladığım boşluğa altına, yani fıstığımızla zincirimizin arasındaki boşluğa batıyorum. Ve kenardaki zincirimin tepesine batarak ikili trabzan çalıştım. 1 2 zincir çektim, döndüm. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk boşluğu atlayacağız, ikinci boşluğa ikili trabzan ve ilk atladığımız boşluğun içerisine değil de şurada bir ip görünüyor, bunun altından batıyoruz. Fıstığımı tamamladım, doladım
ve kenardaki zincirimin tepesine batarak ikili trabzan çalışıyorum. Gördüğünüz gibi modelimizi oluşturduk. 1-2 defa zincirimi çektim, döndüm. İlk boşluğu atladım, ikinciye batıyorum. Atladığım boşluğun şu ipi göze alıyoruz ve altındaki boşluğa, bu alttaki boşluğa batıyoruz, çünkü böyle birbirinin tam tepesine değil de biraz alt kısmına denk gelsin, üst üste binsin diye. Ve zincirimin tepesine batarak ikili trabzanımı çalıştım. Ve gördüğünüz gibi sapımız gayet düzgün. Burada kağıt ipimizde daha bir sert, tok bir görünüm oldu. Bunu da, bu aparatlar çok kolay takılabiliyor. Yaylı. İsterseniz bunu direkt çantaya da dikebilirsiniz. Buradan aparat kullanmadan, ya da kulpunu tak çıkar yapmak isterseniz bu aparatlar ideal. Böyle takarsınız buradan da çantaya. Şimdi çantaya takarken de küçük birer parça birit yapacağım. Bakın kağıt ipimden az bir miktar bırakıyorum. 15-20 santim kadar diyelim. Tığımın üzerine ilmeğimi doladım. Bıraktığım kuyruktan ilmek doladım. 1. Yine bıraktığımız kuyruktan tığın üzerine doluyoruz. 2, 3, 4, 5 tane yeterli diye düşünüyorum. Şöyle yaptığımızda dilersek 6 yaparız. Şimdi burada ipimi kopardım. Bu yaptığımız teknik tabanı başlarken kullandığımız teknik. Şimdi aynısından bir tane daha yapacağız. Şöyle biraz ipimizi bırakıyoruz. Tığıma ilmeğimi taktım. Şöyle yapacağım. Bıraktığım kuyruktan tığıma doladım. 2, 3, 4, 5, 6 ve burada da ipimizi kopardık. 2 tane biritimiz hazır. Şimdi nasıl monte edeceğiz? Buradan aldım ve tam vidanın olduğu hizadan, bakın şöyle vidayı tam ortalayacağız. Şuradan tığımı geçirdim ve ipin iki ucunu da içeriye çektim. Gördüğünüz gibi biritimiz dışarıda kalacak. Tekrar bu tarafa çevirdim. Hemen yanındaki boşluktan batıyorum. İplerimi şimdi dışarı doğru çektim. Şöyle ipimin tek katını buradan geçiriyorum. Ve burada hemen bir düğüm atıyorum her ikisiyle. Kağıt ip çok nazik, o yüzden çok sıkı çekmeden yavaş yavaş sağlamlaştırın. Gördüğünüz gibi sağlamlaştırdık. Ve bu her iki ipini de yine diğer noktadan içeri tarafa çekiyorum. İçeride örgünün arasında temizliyorum.
biritimi de oluşturdum. Çantamın her iki tarafında da bakın, bir tanesi sağda, diğeri solda olmak üzere hemen bursumuzun uç kısmına biritlerimi hazırladım. Burada da yaylı aparatımızla hemen kulpumuzu monte ediyoruz. Tabii ki hazır kulp da alabilirsiniz ama bu şekilde çok küçük aparatları çok cüzi miktarda fiyatlarla 5-10 TL bunlar. Fazla masraf yapmadan kendi çantanızı hazırlamış oluyorsunuz. Bu şekilde. Çantamız oldukça hacimli, derinliği ve genişliği büyük bir çanta oldu. Umarım severek kullanırsınız. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşana dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.